Herkese merhabalar, ben Abdullah Yıldırım. Yatırımlarımızı yaparken çoğu zaman detaylı düşünürüz, birçok şeyi hesaba katarız. Ancak bunları yaparken bazen de en önemli konulardan birisi olan nereden almalıyım, nereden satmalıyım, ne şekilde alım, ne şekilde satış yapmalıyım, daha doğrusu alım, satış stratejimizi ihmal ediveririz. Bu da bize çoğu zaman az kar etmemize ya da zararımızın büyümesine neden olabilir. Örneğin yukarı doğru giden bir trende geç karar vermişizdir alım yapmakta. Doğru yerde ve doğru zamanda karar vermemişizdir. Bu defa karın önemli bir kısmını kaybederiz. Yani trendin önemli bir kısmını kaçırmış oluruz. Belki sonlarını da bilmiş oluruz. Aynı şekilde erken bir karar verirsek alım için olası bir trendin değişmesiyle zarara stop loss olabiliriz ya da uzun bir süre kar etmeden beklemek durumunda kalabiliriz. Aynı şekilde satış yaparken de benzer durum karşımıza çıkabilir. Erken satış yaparsak belki de yükselen bir trendde önemli bir kardan vazgeçmiş olacağız. Ya da stop loss olmamız gerekirken buna geç karar verdiysek, geç bir stratejiyle uygulamışsak zararımızın daha da fazla büyümesine neden olabiliriz. O nedenle alış-satış stratejisini iyi geliştirmek ve doğru uygulamak çok kritik bir konu. Bugün bunu konuşacağız. Bu kanala tesadüfen gelen ve henüz abone olmamış takipçilerime, şu anki izleyenlere, ben bu kanalda zaman zaman eğitim videoları paylaşıyorum. Bunun yanı sıra da haftalık frekanslarda piyasa yorumları yapıyorum. Altın, borsa, kripto paralar ve bazı hisse senetleri ilgili yorumlar olabiliyor. O nedenle kanala abone olursanız eğer bu videolardan yararlanma imkanı bulacaksınız. Aynı zamanda arzu ederseniz kanalda bildirimleri açarsanız da bu videolar size en kısa zamanda ulaşır. Peki sevgili arkadaşlar, öncelikle alım satım kararlarını bizler trend değişimlerinde veriyoruz. Yani bir alım bölgesine, yükseliş bölgesine gireceğini düşünüyorsak alım yönünde karar veriyoruz. Düşüş bölgesine gireceğini düşünüyorsak eğer enstrümanın satış kararımızı verebiliyoruz. O nedenle başlığı trend kırılımlarında potansiyel alış-satış bölgeleri olarak belirttim. Burada çizdiğim şu grafiklerde gördüğünüz bir dikdörtgen formasyon gibi düşünmeyin bunları. Bu herhangi bir formasyon olabilir, herhangi bir trend olabilir. Kurallar hepsinde aynı. Önemli olan trendin kırılımı. Kararımızı trend kırıldığı zaman veriyoruz. Yani bu defa neydi? Trendde bir değişim olacağını anlıyoruz trend kırıldığı zaman. Tamam arkadaşlar. Dolayısıyla trend kırılmadıkça mevcut pozisyonumuzu koruyoruz. Dow'un 6. kuralı değil mi? Trend kırılmadıkça mevcut pozisyonumuzu koruyoruz. Pekala, önce bir düşüş trendinden bir bahsedelim. Buraya bakalım. Kırmızı ile gösterdiğim kısım. Burada trend işte yatay giderken her neyse artık dengeli giderken bir kırılma kararı veriyor. Dediğim gibi tekrar ediyorum bu bir dikdörtgen formasyondur. Bu bir örnek. Üçgen, omuz baş omuz, ters omuz baş omuz her neyse hepsi olabilir. Bu bir trend kırılımı. Trendin kırıldığı an bir numaralı satış bölgesidir. Ancak trendin kırıldığını mutlaka teyit etmemiz gerekir. Çünkü her zaman trend böyle gerçekte böyle dümdüz çizgiler böyle tam tepelere nokta nokta dokunarak olmaz. Bazen böyle trendi ihlaller de olabilir. Biz ihlallerden sakınmak için ilk baktığımız teyit enstrümanımız neydi? İşlem hacmine bakıyorduk. Eğer trend kırıldığında işlem hacminde bir artış görülüyorsa yatay giden, dengeli giden bir işlem hacminde, dengeli bir trendde, trend kırıldığında, olası kırılımda işlem hacmi de artıyorsa, bakın burada görüldüğü gibi, o zaman bir trend kırılımının olasılığından bahsedebiliriz. Bu defa satış için bir numaralı bölgedir burası. Yani bu ne demek? Elimizdeki eğer bir yatırım yapmışsak, elimizde A hissesi varsa bunun bir kısmını satabiliriz demektir. Her zaman söylediğim gibi alım ve satış işlemlerini hepsini bir defada yapmıyoruz. Parçalarla yapıyoruz. İstersek 3 parçaya bölüyoruz, istersek 10 parçaya bölüyoruz. Artık risk algınızla alakalı. Ancak bu örnekte 1, 2, 3 diye gösterdiğim örnekte sanki 3 parçaya bölüyormuş gibi anlatacağım ben. Aralarda da yine işlem yapabilirsiniz tabii ki.
Bir numaralı bölge ilk satış bölgesidir. Yani kırılımın gerçekleştiğinin de teyit edildiği işlem hacmiyle ilk bölgedir. Hepsini birden satmıyoruz yani burada. Çünkü burada düşüş sert olabilir arkadaşlar. Hızlı bir düşüş olabilir. 2. Trend genellikle kırılımdan belli bir süre sonra bir önceki kırdığı desteği direnç yapacak şekilde bir önceki kırdığı desteğe doğru yönelir. Biz buna retest diyoruz. Yani tekrar bir önceki desteğine doğru yönelmesine retest diyoruz. Bu illaki bu desteğe kadar olmayabilir, şuraya kadar olabilir. İlla buradan olmaz, şuradan olur, her neyse bir şekilde yönelir. Buna yöneldiği anda ve retestin tamamlandığını düşündüğünüz anda nasıl tamamlandığını anlarız. Tekrar bir beyaz mum gelir, tekrar bir ters istikamete yönelim görünür. Burada da ikinci kısmını satıyoruz. Satışımızın ikinci kısmını yapıyoruz. Yani 1, trend kırıldığında, 2, geriye doğru yöneldiğinde ve yönelim tamamlandığını anladığımızda ikinci kısmını, bakın burada yine işlem hacimlerine size dikkat çekmeye çalışıyorum. Trend kırıldığı zaman işlem hacmi yüksek. Geriye doğru yöneldiği zaman, çünkü işlem hacmi niye yüksek? Satıcılar çok ısrarlı, çok kararlılar, satıyorlar. Geriye doğru yöneldiğinde ise satıcıların iştahı azalıyor. Alıcıların da azalıyor iştahı. Bu da bize aslında bir retest periyoduna gittiğimizi gösteriyor. Tekrar düşüş başladığında ise bir miktar yine iştah artıyor. Bir önceki tepe, yani reteste yöneldiği bölgenin tepesi, yani pardon bir önceki dip, özür diliyorum, bir önceki dip geçildiğinde ise büyük kırılım gerçekleşiyor ve üçüncü partiyi artık tamamını burada satmış oluruz. Bu örnekte 3 parçada elimizdeki yatırımı satmış olduk. Eğer yukarı çıkan bir trendde ise bu karımızı realize etmiş olduk. Eğer aşağı düşen bir trendde ise ya da yatay henüz para kazanmadığımız bir trendde stop loss'umuzu bu şekilde kullandık gibi düşünebilirsiniz. Özetlersek bunu, 1, kırılımın gerçekleştiğinde, 2, retesti yapıp döndüğünde, 3, bir önceki dipten aşağı doğru yöneldiğinde üçüncü kısmını satıyoruz. İşte potansiyel satış bölgelerini 3 aşamada böyle tanımlayabiliriz. Bu 5 aşamada olabilir. Dediğim gibi 6-7 aşamada olabilir. Aralarda da parça parça satışlar yapabilirsiniz. Alış bölgesi de çok benzer bir şekilde yine yatay giden bir trend var. Diyelim ki trendin bozulmadığı bir an var diyelim arkadaşlar. Yatay bir işlem hacmi var. Özel bir artış yok. Trend yukarı doğru, direnci bu defa yukarı doğru kırıyor. İşlem hacmini de teyit ediyoruz bunun kırıldığını. Hemen yanlışlıkla bir tuzakla almamak için, değil mi? İşlem hacminin de arttığını görüyoruz kırarken. Bir parça alım yapıyoruz. Örneğin bu örnekte yine biz 3 parça demişiz. 3 parçanın bir tanesini alıyoruz burada. Bir miktarını alıyoruz. Çıkış devam ediyor. Sonra tekrar kırmış olduğu dirence destek yapacak şekilde reteste geliyor. Tekrar ediyorum, buraya kadar gelmek zorunda değil. Bazen hafif aşağıda çıkabilir veya şuralarda kalabilir. Reteste doğru yöneliyor. Bu defa işlem hacmi biraz geriliyor. Çünkü artık fiyat düşerken alıcılar ve satıcıların iştahı azalmaya başlıyor. Çünkü artık yükseliş trendinde. Tekrar trendin yukarı döndüğünü gördüğümüz anda ikinci kısmı alıyoruz. Retestten yukarı dönüş başladığında ikinci kısmını alıyoruz. Tamam. Burada işlem hacminin yeniden arttığını, iştahın tekrar arttığını, yükseliş trendine girdiği için iştahın tekrar arttığını görüyoruz. Üçüncü kısmını ise nasıl alıyoruz? Değil mi? Bir önceki tepe, trendi kırdıktan, reteste yöneldikten önceki tepe, şu tepeyi kırdığı zaman, mavi çizgi bakın, kırdığı zaman da üçüncü kısmını alıyoruz, son kısmını. İşte bu da zaten bu kırılımda yine çok yüksek bir işlem hacmiyle bu kırılımın da teyidini yapmış oluyoruz. Toparlıyorum arkadaşlarım. Bunu dediğim gibi 3 parça halinde yapmak durumunda değilsiniz. 5 parça yapabilirsiniz. 6, 8, 10 dilediğiniz kadar riskinizi parçalara ayırabilirsiniz. Ama bir parçada bir defada yapmanızı önermiyorum. Bunun dışında ise birbirlerine tamamen benzeyen stratejidir. Bunun dışında ilave söyleyeceğim pek fazla bir şey yok. Umarım yararlı bir video olmuştur. Çünkü yatırım yaparken
tek bir önemli nokta var. Doğru yerden almak, doğru yerden satmak. Ben hiçbir şey bilmem, doğru yerden alırım, doğru yerden satarım. Sadece bunu biliyorsanız para kazanırsınız zaten. İstediğiniz kadar temel analiz yapın, istediğiniz kadar teknik analiz yapın ama doğru yerden almayıp doğru yerden de satışınızı gerçekleştirmiyorsanız doğru stratejilerle para kazanamazsınız ya da az kazanırsınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.